Muskat dediğimiz baharat, aslında tek başına bir toz değil. Tropik bir ağacın kalbi. Bilimsel adı Myristica fragrans. Fragrans, yani güzel kokulu. Zaten bu bitki kökten yaprağa kadar tamamen aromatik, kestiğin anda sıcak, baharatlı bir koku yayılıyor. Bu ağaç nereden geliyor? Endonezya'daki küçücük Banda adalarından. Yüzyıllar boyunca dünya muskatı sadece oradan alabildi. Yani bu ağaç bir dönem kelimenin tam anlamıyla tekelleşmişti. Myristica fragrans herdem yeşil, yavaş büyüyen bir ağaç. Genelde 5 ila 15 metre boyunda, iyi koşullarda 20 metreye kadar çıkabiliyor. Gövdesi düz, tepesi ilk gençlikte konik, yaşlandıkça daha yuvarlak ve sık bir taç oluşturuyor. Kabuk girin kahverengi. Kabuğu çizdiğinizde kırmızımsı yapışkan bir öz su akıyor. Bu reçine, bitkinin kendi savunması ve evet, o bile baharat gibi kokuyor. Yapraklarına yakından bakalım. Yapraklar tek tek diziliyor, yani karşılıklı çift değil, dal boyunca sırayla gidiyorlar. Parlak koyu yeşil, hafif derimsi, kenarları tamamen düz, tırtıksız. Elinle ovuşturduğunda hemen o tanıdık, sıcak mutfak kokusu geliyor. Yani bitki sadece tohumunda değil, yaprağında bile uçucu yağ taşıyor. Şimdi üreme kısmına geçelim. Bu detay önemli çünkü ticari üretim buna bağlı. Myristica fragrans çoğunlukla iki evciklidir. Yani bazı ağaçlar sadece erkek çiçek açar, bazı ağaçlar sadece dişi çiçek açar. Erkek ve dişi çiçekler genelde ayrı ağaçlarda durur. Bu her ağacın meyve vereceği anlamına gelmiyor. Çiftlik için doğru ağaç kombinasyonu şart. Çiçeklerin kendisi gösterişli değil, küçük, sarımsı krem renkte, hafif balmumsu görünüyorlar. Erkek çiçekler küçük demetler halinde. Dişi çiçekler daha seyrek, tek başına ya da iki üçlü. Ama dişi çiçek döllenirse, işte o zaman büyüyen şey bütün bu hikayenin kahramanı oluyor. Meyve, dışarıdan bakınca küçük bir kayısıya benziyor. Sarımsı, armut biçimli, yaklaşık 3-4 santim genişliğinde. Olgunlaştığında ortadan kendiliğinden yarılıyor. Ve içeride iki katman ortaya çıkıyor. Parlak kırmızı, parmak gibi şeritli bir doku görürsünüz. O kırmızı, dantelimsi zar. Buna aril denir. Kurutulunca rengi kırmızıdan turuncu sarıya döner ve biz buna macis ya da muskat çiçeği deriz. Aroması muskata göre biraz daha çiçeksi, daha narin. Arilin altında tek, büyük, parlak koyu kahverengi bir tohum vardır. Bu tohumun kabuğunu kırdığınızda içinden çıkan krem kahverengi çekirdek var ya, işte mutfakta rendelediğimiz şey muskat cevizinin kendisi. Yani aynı meyveden aslında iki farklı baharat çıkıyor, macis ve muskat. Tohumun iç yapısı yağ dolu. Bu yağda sıcak, tatlı, hafif reçinemsi o çok karakteristik koku var. O yüzden çok az rendelesen bile hemen baskınlaşıyor. Muskat ağacı tipik olarak 7-8 yıl sonra anlamlı şekilde meyve vermeye başlıyor. Yaklaşık 25 yaşında tepe verime ulaşıyor. Ama tropik iklim uygunsa 60 yıl ve üstü boyunca ürün verebiliyor. Ve her meyvede tek bir tohum var. Yani her bir çekirdek gerçekten değerli. Muskat, bir baharat değil, bir ekosistem hikayesi. Kalın, parlak yapraklar, küçük sarı çiçekler, kayısıya benzeyen bir meyve. Meyve ikiye yarılıyor, içinden parlak kırmızı aril çıkıyor macis. Onun içinden iri, yağ dolu çekirdek çıkıyor muskat. Muskat, sadece rendelediğin kahverengi bir ceviz değil. Yüzyıllar boyunca bu küçük tohum, tek başına dünya ticaretinin rotasını çizdi. Muskat bir ceviz değil, bir anahtar. Azla konuşur, doğru yerde tüm tabağı açar. En iyi sonuç taze rende ile gelir. Ya 10-15 saniye hızlı bir blooming ya da sosun son dakikasında minik bir dokunuş. 1 litre beyaz sos için çeyrek çay kaşığı yeter.
beşamel ve mornay, patates püresi, kremalı ıspanak ve mantar çorbaları. Kıyma harçları, sosis ve terriner'de yağlı dokuyu dengeler. Mace, balık ve deniz ürünlerinde daha zarif sonuç verir. Elmalı tart, sütlü tatlılar, kış baharatlı kurabiyeler. Vanilyayı yuvarlayıp sıcak bir arka plan kurar. Kremayı 1-2 saat soğuk infüze edip süzdüğünüzde, daha kadifemsi bir muskat notası yakalarsınız. Mikrodozlarda kullanın, bütün muskatı kuru, serin, karanlık yerde tutun, öğütülmüşü kısa sürede tüketin. Muskat, tabağa fazla değil, tam gereken sözü söyler. Azla konuşur, doğru yerde şarkı söyler. Bukka Baharat Okulu devam ediyor, abone olun, bir sonraki derste damakta yeni kapılar açalım.